Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde punch nakışı çalışması yapacağım. Yeni başlayanlar için punch işi nasıl yapılır, malzemelerin tanıtımı ve kullanımı ile ilgili bir video çekmiştim. O video içerisinde punch malzemelerinin tanıtımı, punch iğnesine ip geçirme, kasnağa kumaş gerdirme, punch nakışı nasıl yapılır ve en sonda ipi kumaşa yapıştırma gibi bölümleri bulabilirsiniz. Yeni başlayanlar için punch işi nasıl yapılır linkini hem açıklama kısmına bırakacağım hem de yukarıya bırakacağım. Malzemelerimizden tekrar bahsedeyim. Punch iğnemiz, yün iplerimiz, ip geçirme aparatımız, kasnağımız, etamin kumaşımız, şablonumuz ve videomu izledikten sonra yaptığınız çalışmaları bana mail yoluyla gönderirseniz çok mutlu olurum. Sizler de neler yapıyorsunuz hem onları görmüş olurum hem de etkileşim sağlamış oluruz. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. İlk olarak şablonumuzun kopyasını çıkararak işlemlere başlıyoruz. Şablonun kopyasını çıkarmak çok kolay. Etamin kumaşını şablonun üzerine koyuyoruz ve kopyasını çiziyoruz. Zaten gördüğünüz gibi kopya net bir şekilde görünüyor. İğnemize geçirelim. Yapraklarından işlemeye başlıyorum. Bollaştığı zaman hemen kumaşımızı germeye başlıyoruz. Çünkü büyük çalışmalarda bastırdıkça bollaşabilir. Bakın ne yapıyorum? Bir sırayı bitiriyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Bu şekilde içe doğru devam edeceğim. Bu arada dilerseniz nakışınızın bu kısmını da kullanabilirsiniz. Bu kısmını da kullanabilirsiniz. Bu kısmını kullanacaksanız benim yaptığım gibi düzgün bir çalışma yapmaya özen gösterin. En sonda şu kalan ipleri arkadan çektirerek bitirmeye özen gösterin. Şablonumun linkini de açıklama kısmına bırakıyor olurum. Beğenirseniz sizler de oradan ulaşabilirsiniz.
Evet, bir yaprağımızı daha bitirdik. Bu şekilde devam edeceğiz. Yapraklarımı tamamladım. Şimdi kahverengi bir iple dallarımı yapacağım. Düz bir çizgi, tek kat geçeceğim. Evet, son durumda punch nakışımız bu şekilde. Ve boş kalan kısımları da beyaz renk ile işleyeceğim. Beyaz nakışımı işlemeye başlıyorum. Bu şekilde boşlukları doldurmaya devam ediyorum.
işlemimi tamamladım. Kullanacağım yeri göstereyim. Ben bu kısmını kullanacağım. Kasnaktan çıkarıp yakından göstereyim sizlere. Evet, nakışım bu şekilde hazır durumda. Çalışmamızın sabitlemesini de yapalım. Şu şekilde bir kumaş yapıştırıcı kullanıyorum. Bu çalışmayı bitirmek yaklaşık 2,5-3 saatimi aldı. Yapımı kolay, keyifli ancak biraz zaman alan bir çalışma. Kesinlikle denemeye değer. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Benim için çok keyifli bir video çekimi oldu. Umarım sizler için de verimli bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.